Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Sabahattin Ali'nin bu dizelerini bir insan okuduğunda ateşin gerçek alev değil bir tutku olduğunu anlar. Peki bir bilgisayar bunu nasıl yapıyor? Bugün kullandığımız yapay zekaların neredeyse tamamının altında tek bir mimari var. 2017'de Attention is all you need makalesiyle gelen Transformer. Bu videoda onu sıfırdan parça parça kuracağız. Karmaşık görünüyor ama birkaç basit fikrin tekrarı. Önceki videoda embedding'i anlatmıştık. Kısa bir hatırlatma. Bilgisayar kelimeyi anlamaz. Sayıları anlar. Her kelimeyi bir vektöre, bir sayı listesine çeviririz. Bu vektörler bir anlam uzayında yaşar. Benzer anlamlı kelimeler yan yana durur. Dikkat edin. Ateş sözlükteki komşusu alevin yanına düşer. İşte Transformer'a giren ilk şey bu. Kelimeler değil, vektörler. Ama bir sorun var. Embedding her kelimeye sabit bir vektör veriyor. Ateşin vektörü her zaman aynı alevin yanında. Oysa bu dizede kastedilen yangın değil, içteki tutku. Bunu nereden biliyoruz? Göğsümün içinde, kalbim çarpardı, yani bağlamdan. Sabit bir vektör bunu yakalayamaz. İhtiyacımız olan şey her kelimenin cümledeki diğerlerine bakıp kendini güncellemesi. Bunu yapan mekanizmanın adı attention, Türkçesiyle dikkat. Attention'ı bir aramaya benzetelim. Her kelime 3 vektör üretir. Query, ne arıyorum? Key, ben neyim? Beni nasıl bulursun? Value, taşıdığım bilgi. Ateşin query'si şunu sorar. Ben neredeyim? Beni ne çevreliyor? Göğsümün içinde ifadesinin key'i bu soruyla eşleşir. Eşleşince onun value'sunu ateşin üstüne bindirir. Artık ateş gerçek alev değil, göğüsteki tutku anlamı taşır. Eşleşmeyi nasıl ölçeriz? Nokta çarpımıyla. Query ile key ne kadar aynı yöne bakıyorsa skor o kadar yüksek. Tüm skorları kökteye böleriz. Boyut büyüdükçe skorlar şişmesin diye. Sonra softmax. Skorları toplamı 1 olan ağırlıklara çevirir. Bu ağırlıklara value'ların ağırlıklarıyla ortalarız. İşte attention'ın tek satırlık kalbi bu. Softmax Q çarpı K transpose bölü kökte çarpı V. Şu filtre her kelimenin her kelimeye ne kadar baktığını gösterir. Ateş satırına bak. En parlak hücre göğsümün. Model ateşin gerçek alev değil tutku olduğunu bağlamdan kendi çıkardı. Tek bir attention, tek bir tür ilişkiye bakar. Ama dil çok katmanlı. Kim kimi, hangi sıfat, hangi isim, zaman. Bu yüzden attention'ı paralel olarak birkaç kez çalıştırırız. Her birine bir bakış diyelim. Her bakış farklı bir ilişkiye uzmanlaşır. Sonra hepsi birleştirilir. Buna multi-head attention denir. Bir incelik. Attention tüm kelimelere aynı anda bakar. Sırayı umursamaz. Ateş var gibi ile sözcükleri karışmış hali onun için neredeyse aynıdır. Oysa şiirde sıra her şeydir. Dize ancak doğru sırada anlam ve ölçü taşır. Çözüm basit. Her kelimenin embedding'ine kaçıncı sırada olduğunu söyleyen bir konum vektörü ekleriz. Böylece model her kelimeyi ve yerini bilir. Şimdi hepsini birleştirelim. Kelimeler vektöre çevrilir, konum eklenir. Sonra bir blok. Önce multi-head attention. Kelimeler birbirine bakıp güncellenir. Ardından eğitim stable kalsın diye add norm ile girdinin kısa yolu eklenir. Değerler düzenlenir. Sonra küçük bir sinir ağı. Her token'ı tek tek işler. Yine add norm. İşte bir transformer bloğu bu. Ve sihir şurada. Bu bloğu üst üste mesela 12-96 kez yığarız. Her katman bir öncekinin anladığının üstüne biraz daha anlam koyar. En tepede model şunu tahmin eder. Bir sonraki kelime ne? Göğsümün içinde ateş vardan sonra ne gelir? Model gibi der. Sabahattin Ali'nin dizesini tamamlar. Bütün yapay zeka modelleri tek tek kelime tahmin eden işte bu yığından ibaret. Şimdi geriye çekilip hepsine birden bakalım. İnanması zor ama bütün bu mimari aşağı yukarı 25 satır. Üste tek bir blok, attention artı kısa yol. Sonra küçük bir sinir ağı artı kısa yol. Altta tüm model, embedding ve konum. Önemli bir ayrıntı nedensel maske. Her kelime yalnızca kendinden öncekilere bakar. Geleceği göremez. Çünkü amaç
Bir sonraki kelimeyi tahmin etmek. Sonra blokları üst üste yığar. En sonda olasılıkları okuruz. Anlattığımız her şey işte bu birkaç satırda. Gerçek modeller sadece bunu büyütür. Daha çok katman, daha çok veri. Özetle, embedding kelimeyi sayıya çevirir. Attention kelimelerin birbirine bakmasını sağlar. Blokları yığınca derin bir anlam makinesi elde ederiz. Hepsi bu. Karmaşık görünen şey birkaç basit fikrin tekrarıydı.